It is ironic that the weakest of us may be the ultimate victor. Cthulhu, Yogg-Saron, Y'Shaarj, and, well, only one would remain to consume the world that was always meant to be. Xal'atath, World of Warcraft'ın en ikonik kötü karakterlerinden biri olma yolunda son sürat ilerleyen bir karakter. Tabi bunun pek çok sebebi var. Söylediği her sözün arkasından 1000 tane anlam çıkarabilmemiz veya oyuncuların bir kısmıyla özel bir bağ kurabilmiş olması bunlardan yalnızca birkaç tanesi. Benim gibi Legion sırasında Shadow Priest oynayan oyuncuları kastediyorum elbette. Xal'atath, Legion sırasında gerek durup dururken söylediği akıl uçuklatıcı sözleriyle gerekse Naifu olarak anılmasına sebep olan seksi sesiyle oyuncuların gönlünde taht kurdu. Bu videoda Xal'atath'ı baştan sona anlatmayacağım çünkü daha önce şurada hikayesini olabildiğince detaylı şekilde anlatmıştım ki zaten Xal'la ilgili en önemli detaylardan biri de aslında geçmişinin gizemli örülü olması. Bu videoda Xal'atath'ın gerçekte kimin elçisi olabileceğini konuşacak ve Xal'atath ve Alleria arasındaki bu özel savaşta bu sefer Xal'atath'a ağırlık vereceğiz. Ancak daha önce çokça bahsettiğim gibi Alleria ve Xal'atath'ı ayrı ayrı konuşursanız The War Within ve hatta Midnight'ı doğru analiz edemezsiniz. Videonun bundan sonrasını spoiler içereceği konusunda uyarayım. Şunu da söylemek istiyorum. Paketin giriş görevlerinde göreceğimiz sinematikler ve sinematik içeriklerinin bir kısmı sığdırılmış. Ben yalnızca göz ucuyla baktım bazı şeylerden emin olmak için. Eğer siz tamamına baktıysanız izlerken içinizden ya of çok yanlış yerlere saptı diyecek ya da alkışlayacaksınız. O kadarını bilemem. Ama ne olur yorumlara spoiler yazmayın. Bana ve kanalı takip eden herkese büyük saygısızlık olur. Ki açıkçası yapmayacağınıza da eminim. Hadi videoya başlayalım. Öncelikle Xal'atath'ın kimin elçisi olabileceğinden ve buna bağlı olarak Old God'larla ilişkisinin nasıl olabileceğinden bahsedelim. Anladığım kadarıyla Xal'atath, Dimensious'un elçisiymiş. Dimensious, The Old Devourer. Bu karakterin kim olduğunu bilmiyor olma ihtimali yüksek çünkü kendisi Ethereal'ların hikayesinde geçiyor aslında. Teknoloji ve sanat gibi konularda son derece gelişmiş olan Ethereal ırkı, evrene dair araştırmalarına devam ederken Dimensious'u yani bir Void Lord'u dünyalarına çağırmayı başarmışlar. Fiziksel evrene geçmeyi başaran ilk ve tek Void Lord olan Dimensious'un yaydığı arkain enerji yalnızca Karash'ı değil, Ethereal'ların da vücudunu parçalayarak oyunda gördüğümüz enerji yığınlarına dönüşmesine sebep olmuş. Ve The War Within alfasına göre Karash'ın bir World Soul'u da varmış. Aynı Azeroth'un, Argus'un veya Telegrus'un olduğu gibi. Şarkı yoluyla yardım çağrısında bulunan Karash'ı çevreleyen gezegen Dimensious tarafından yok edilmiş. Hatta The War Within alfasında Ethereal NPC'ler de bulundu. Yani Ethereal'ların hikayeye dahil olmaları Midnight'i bile bulmayabilir. Ve şimdi Xal'atath'ın Dimensious'un elçisi olduğunu işin içine katın. Yani Xal'atath'ın 5. Old God falan olmadığı artık kesin. Void içerisinde ayrı bir rütbesi, görevi olan bir canlı. Ben Midnight sırasında Karash'a uğrayacağımızdan artık tamamen eminim. Tabii ki bu yolculukta yanımızda Alleria ve Locuswalker da olacaktır. Karash'a gitmemiz durumunda oyundaki favori iki peçimden biri olan Shadows of Argus'un ruhani devamı olmasını beklerim açıkçası. Mesela böyle bir peşte Dimensious hakkında daha fazla bilgi edinmekle kalmaz. Xal'atath'ın aslen oradan gelip gelmediğini de öğrenebiliriz. Xal'atath'ın geçmişiyle ilgili başka bir detayda Trading Post'tan aldığımız bir silahla bağlantılı. Silitus'ta bize daha önce de Y'Shaarj ile ilgili çok ilginç bir görü gösteren Twilight Hermit'in yanına Void Song, Stave of the Harbinger'ın görüntüsüne giderseniz bu keşişin silahın varlığından bile rahatsız olduğunu fark edeceksiniz. Bakın daha sonra ne diyormuş. Elindekinin ne kadar kadim bir silah olduğunu farkında mısın? Bu dünyanın Kara İmparatorluk tarafından yönetildiği bir dönem olmuştu. Çok güzel bir dönemdi. Efendilerimiz kendilerine en bağlı olanlara hediyeler bahşettiler. Bu asa da onlardan biriydi. Bu silah elçiye verilmişti. Çünkü ork keşiş tam elçinin görevini açıklayacakken herhalde birileri ona bir şey fısıldıyor ki bir anda konuşmayı kesiyor. Yani Xal'atath bir Old God olabilir ancak Black Empire döneminde diğer Old God'ların aksine gerçekten Void Lord'ların amacına bağlılık gösteren tek Old God olduğu için Dimensious tarafından kutsanmış olabilir. Ki daha önceki videoda bu ihtimali yani Xal'atath'ın Old God'lar arasında Void'in asıl amacına sadık kalan tek Old God olduğu için hapsedilmiş olma ihtimalini konuşmuştuk. Bence bu durum yani Xal'ın Dimensious'un elçisi olması ve bu göreve getirilmiş olması da Old God'ların Azeroth'u kendilerini saklamaya planladıkları fikrini destekliyor. Bu yüzden bence Xal'atath ile diğer Old God'ların arası hiç iyi değil. Çünkü bence Xal'atath Old God'ları kontrol altında tutması için bile görevlendirilmiş olabilir. Ve bence yine bu yüzden eğer N'Zoth amacına ulaşırsa Xal'atath'ı etrafta görmeyi isteyeceğini hiç düşünmüyorum. Buradan Xal'atath ile Alleria arasındaki mücadeleye gelirsek tekrar söyleyeyim bence Xal'atath'ın kesinlikle Alleria'yı öldürmek gibi bir amacı yok. Tam aksine onu kendi yanına çekmek istiyor. Ancak bunun için öncesinde onu zayıflatması, ikna edebileceği noktaya getirmesi gerekecek. Bu yüzden görevler boyunca Alleria fısıldamasını, onu derinlere, aşk hayata çağırmasını bekliyorum. Belki karşı karşıya bile gelebilirler dönem dönem. Karşı karşıya gelirlerse Xal'atath agresif bir tavır takınarak Alleria'yı zorla dönüştürmeye mi çalışır yoksa konuşmaya,
derdini anlatmaya mı çalışır onu şimdilik bilemeyiz. Ancak size daha önce de demiştim, ta Argus'tan beri Zalatat Alera'nın farkındaydı. This one shows promise. The whispers lure her toward her fate. The caterpillar has become the butterfly. She is all but ours now. Zalatat Void Lord'ların elçisi ise güçlü olduğunda dair şüphem yok. Fakat bence onun asıl gücü kurbanlarının zayıflıklarını kullanıp onları manipüle edebilmesi. Zalatat'tan bahsettiğimiz videoda buna birden fazla örnek vermiştik. Bence Zalatat Ashkaheti Aleria için bir test alanı, sınav alanı olarak hazırlayacak. Kazalgar'ın en derinlerindeki bu örümcek şehri Aleria'nın iradesinin sınırına kadar test edileceği yer olacak. Ben bunu çokça söyledim. Aleria kusursuz bir karakter değil ve benim de açık ara favori karakterim olma sebeplerinden biri de bu. Hata yapmaya açık olması. Zalatat, Aleria'nın geçmiş travmalarını, içindeki karanlığa karşı verdiği savaşı sonuna kadar manipüle edip iradesini kırmaya çalışabilir. Veya en azından ona katılmasının neden doğru seçenek olacağını açıklama fırsatını bulacak kadar onu yorabilir. Size şunu söyleyeyim, WoW'un geçmiş hikayesine baktığımda en azından ben WoW Warlords of Draenor'da başladığımdan beri yani paketin hikaye odağının iki karakter arasında bu kadar net bölündüğü bir hikayeyi hatırlamıyorum. Wrath of the Lich King sırasında Tyrion ve Arthas arasındaki mücadele işlenmişti ama bence aynı senaryo değil. Shadowlands'taki Tyrande ve Sylvanas savaşları da aynı değil. Çünkü Tyrande Shadowlands'ın ana karakteri değildi. Zalatat Aleria mücadelesine verebileceğimiz en yakın örnek Sylvanas'ın Shadowlands sırasında Anduin'i yanına çekmeye çalışması olabilir. The War Within sırasında düşmanımız olarak seçilen Zalatat'ın tüm gücüyle bizim yanımızda savaşan ve yani artık Blizzard tarafından da çokça onaylandığı şekilde The War Within'in ana karakteri olan Aleria'yı yıpratmaya çalışmasını göreceğiz. Yani The War Within'in ana odağı Zalatat ve Aleria olacak. Ben bu yüzden Ashkaheti'nin Aleria için gerçek hayali sürekli karıştıracağı psikolojik bir sınav alanı olacağını ve onu çok yıpratacağını düşünüyorum. Son olarak bundan yaklaşık 2 hafta önce Taliesin WoW'un geliştirici ekibinden Maria Hamilton ile yaptığı röportajda Zalatat'ı sordu. Benim en çok hoşuma giden detay Zalatat hakkında daha fazla bilgi edinmek için Season of Discovery'yi oynamak zorunda olmamız gerekmediğini söylemesi oldu açıkçası. Yani gerçekten çok saçma bir durumdu çünkü oyunun güncel hikayesinde işlenen bir karakteri daha iyi anlamak için kimse bana retail varken klasik oynatamaz. Eğer Zalatat'ın geçmişi anlatılacaksa ki bir noktaya kadar anlatacaklar tahminen bunu Saga sırasında. Asıl oynadığım oyunda modern sinematikler ve hikaye anlatım yöntemiyle görmek isterim açıkçası. Hamilton ayrıca Zalatat'ın motivasyonun düşündüğümüzden daha derin olabileceğini ve aslen kendisine kendi amacına hizmet ediyor olabileceğini de ima etti. Evet, neticede Zalatat dair şu an bildiğimiz şey Dimensions'ın yani Cosmic Void'in elçisi oldu. Benim emin olduğum şey ise Zalatat ve Aleria'nın birbirlerinden ayrı değerlendirilmemeleri gerektiği ve belki de kaderin bu ikisi için özel bir planı oldu. Ben hala bir mücadelenin Zalatat'ın ölmesiyle biteceğini düşünsem de Zal'ın Aleria'yı yanına katıp kendi yoluna gitme ihtimali aylar önce söylediğim gibi hala yüksek bir ihtimal. Ama bunu ikna yoluyla mı yoksa zorla mı yapar onu göreceğiz. Neticede 12.7 gelmeden önce kısaca bu rekabete Zalatat'ın tarafından kısaca bakıp aslen kime hizmet ediyor olabileceğinden bahsetmek istedim. Dimensions'ın ima edilmesi Saga sırasında karşımıza Void Lord görme ihtimalini canlandırsa da ben işin o boyutta varmasını sevip istemediğimden emin değilim. Çünkü insanlar Midnight'ın Void hikayesinin sonu olacağını düşünseler de bence aslen bir başlangıç olacak. O yüzden Void Lord gibi bir tehdit Midnight'ta kullanılır mı bilemem ama Dimensions'un gelmesini engelleyebiliriz ve böylece Saga sonrasında da kullanılabilecek uzun soluklu bir tehdit aklımızda durur. Şu ihtimalle söyleyeyim yani bu Amerika'yı yeniden keşfetmelik bir ihtimal değil. Aslında çok bariz bir ihtimal ama söylemiş olalım. Zalatat'ın bütün olayı gerçekten bir elçi olmasından ibaret olabilir. Yani bu kadar. Yolu hazırlayacak, yolun açılması için gereken ölümlüyü Aleria'ya hazırlayacak ve gerekiyorsa da ölecek. Belki de benim düşündüğüm gibi Enzot'un kontrolündeki Aleria Zalatat'ı öldürürse Enzot zaten yolu açacaktır. Ama farkında olmadan ihanet içerisinde olduğu efendilerine yani Void Lord Dimensions'a da yolu açabilir. Bence Dimensions'ın adının bu aşamada geçmesi Saga sırasında karşımıza çıkmasını gerektirmiyor. Aynı daha önce bahsettiğimiz Crooked Serpent gibi çok uzun soluklu çekinmemiz gereken bir tehdit olarak durabilir orada. Aleria'nın yolu açması konusunda da şunu söyleyip kapayım. Enzot değil, Ethereal'lar ve Cosmic Void'in eline geçebilir ve bu durumda gerçekten Cosmic Void saldırısı başlayabilir. Aleria'nın peşinde olan çok kişi var. Bir ara Nether Prince Durzan ve Shadrin hakkında da konuşuruz bu kanalda. Kapatırken haftaya artık 12.7 geliyor ve benim beklediğim o an o sinematik yaşanacak. Gerçekten yani saçma derecede heyecanlıyım. Bu videoyu çekmek için çok zor fırsat bulabildim. Umarım 12.7 geldikten sonra onu hızlıca konuşabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Zalatat hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Haftaya görüşene dek saygılar, sevgiler.